Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Bilal Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde deve metaforu olarak geliyor. Sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan, liyakatli, mülayim tabiatlı dedi. Gün enerjisinde daha çok böyle sabırlı bir enerjisi var diyebiliriz. Ancak bu sabırlı olma durumu sabırlı olduğu için ya da hayatında her şey iyi gittiği için değil, daha çok böyle görünmek isteyen bir enerjide olduğu için diyebiliriz. Yakın geçmişte bir arkaya gidiş yaşanmış olabilir. Arkaya dönüp gitme durumu yaşanmış olabilir. Bunu aklınızdaki kişi de yapmış olabilir. Hayatındaki bir kişi de. Siz de bunu yapmış olabilirsiniz. Burada ciddi şekilde aslında bir öfke durumu var ama bu öfkeyi göstermek istemeyen bir enerjide. Daha çok soğuk durmak isteyen, duygularını göstermek istemeyen bir enerjide diyebiliriz ama içten içe ciddi bir öfke barındırıyor. Öfkesi var diyebiliriz işte. Ama daha böyle sabırlı, olgun, işte nasıl bırakıldıysa, terk edildiyse. Yani olabilir, hayatta ilişkiler bitebilir, devam edebilir dediği ama içsel olarak baktığımızda haliyle burada biraz böyle öfkenin olduğu, kızgınlığın olduğu bir süreçten geçiyor. Ama bunu göstermek kesinlikle istemiyor. Şimdi teslimiyette olmak istemiyor çünkü ciddi bir pişmanlık içerisinde, ciddi bir üzüntü içerisinde. Buradaki öfke kendine karşı olan bir öfke de olabilir aklınızdaki kişinin. Ama genel olarak yaşanan durumlara teslim olmak istemiyor. Ne kadar her şeyi kabul etmiş gibi görünüyor olursa olsun, yani dışarıdan baktığınızda böyle görünüyor olabilir ama bunu çok da kabul etmiyor. Ve aslında bu durumun düzeleceğine dair, yani her şeyin artık evet sıkıntılı şeyler yaşadık ama ben biliyorum düzelecek dediği bir durumun içerisinde aslında. Genel olarak birazcık böyle duygularını göstermekten, duygularını ifade etmekten korkan bir enerji olabilir. Daha böyle işte olgun durmalıyım, işte daha böyle net olmalıyım. Duygularımı gösterirsem zarar görürüm de bir bakış açısı olabilir. Ama çok ciddi bir üzüntü, yani öfkeyle beraber üzüntü var. Buradaki öfke dediğim gibi kendine karşı olan bir öfke de olabilir. Yaptığı ya da yapmadığı şeylerden kaynaklı da olabilir. E, Ya da arkasını dönüp giden kişiye karşı da bu öfkeyi ve kızgınlığı yaşıyor olabilir. Şimdi biraz duygularını gizlemeye çalışan bir enerjide dedik. Ayrıntılı olarak bakalım bugünün enerjisinde onu neler bekliyor, neler yaşayabilir. Ve sizin hayatınızda neler olabilir, bunlara bakalım. Evet, para beşlisiyle başladık. Tılsım beşlisine baktığımızda tılsım beşlisi kaybetme korkusundan bahseder bize. Burada değersizlik duygusu da vardır tılsım beşlisinde. Sevgiden yoksun olma, terk edilme korkusu, değersizlik hissi fazlasıyla vardır. Bazıları için maddi olarak da bu tür bir durum gerçekleşiyor olabilir. Maddiyatta onu yani bazı kayıplar yaşama durumu olabilir ya da böyle korkuları da olabilir. Evet ama daha çok burada hissettiği bu korku, yokluk hissi daha çok ev gibi gördüğü, aile gibi gördüğü kişiyle alakalı diyebiliriz. Daha çok buradaki enerjiye baktığımızda evi gibi gördüğü kişiden ayrı olmak, özellikle uzaklaşma enerjisiyle beraber biraz önce dediğimiz gibi aslında burada bir kişi arkasını dönüp gitmiş olabilir ya da ilişkiye ara verilmiş olabilir. İlla bir kişinin de bunu netleştirmesine de gerek yok. Burada gerçekleşen durum bu iletişimde azalma, soğuk enerjiler ciddi şekilde kendisini değersiz ve sevgiden yoksun hissettiren bir enerji ortaya çıkarmış olabilir. Buraya bir kart daha alalım. Neden aldığımı da soracağım. Söyleyeceğim. Şimdi mahkeme kartı, bilinmeyenlerin açığa çıkması. Burada birazcık ev kartı geldiği için, yani bu uzaklaşan kişi ya da ilişkideki o sıkıntılı durumdan kaynaklı mı? Yani evi gibi gördüğü kişiyle alakalı olduğu için mi? Yoksa anne baba ya da o çocukluk dönemindeki evden kaynaklı mı diye kart aldım. Umarım burayı anlatabildim. Burada daha çok gerçeklerin ortaya çıkması. Burada şunu hissettirdi. Sanki aileyle ilgili bazı kavramlarla yüzleştiği ya da
buradaki o uzaklaşma enerjisiyle beraber o çocukluğunda yaşadığı sıkıntılı durumlar ya da o çocukluktaki bazı şeylerin canlanmasına sebebiyet vermiş gibi görünüyor. Şimdi neden bunları yaşıyor? En son ne yaşadı dediğimizde kartlar aslında ilk kartlarla beraber bir ayrılık durumunun olduğunu görmüştük. Ama burada ayrıntılı olarak bakarsak eğer diğer bu kartlarda da aynı şeyi söyledi aslında şu an enerjisinde. Yakın geçmişte aslında aşıklar kartı pusula ve romantizmle beraber aslında gerçekten böyle duygusal olarak ciddi bir çekimin olduğu, aşıklar kartıyla çok ciddi bir duygusal ve cinsel çekimin olduğu bir ilişkinin içerisinde olundu. Hatta romantizm kartıyla beraber bunu destekliyor. Aradaki enerjinin çok yüksek bir enerji olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu noktada burada gelişen bazı şeyler bazı konularda net kararlar alınmasına, bir hedef belirlemeye, yön belirlemek zorunda bırakmış ve burada da bir şeyler kopmuş olabilir. Neden diyelim? Kutlama. Yani burada birazcık şöyle bir durum olmuş olabilir. Ya ilişkimiz güzel gidiyor, işte aramızdaki enerji güzel, artık daha üst seviyeye taşınmalı gibi bir konuşma. Ya da buradaki böyle bir konuşma olmadıysa bile bağın güçlenmesiyle beraber bazı insanlar korku kaçma durumuna geçebiliyor. Bilmedikleri o yani mutluluğu bilmiyorsa mutsuzluktan besleniyordur ve mutlu olmaya başladıkça korku kaçma eğilimine geçebiliyor. Kendini kurtarma çabası. Yani buradaki kurtarma şey gibi değil, kişiden kurtarma olarak söylemiyorum. Psikolojik olarak yani burada birazcık böyle kaçma eğilimi, güvenli alanda kalma isteği diyebiliriz buraya. Burada böyle bir durum var. Yani yakın geçmişte böyle bir arada ilişkinin daha üst seviyeye taşınması ile ilgili bir durum oluşmuş olabilir. Ya da baktı ki böyle bir durum oluşmaya başlıyor. Buradan kaçmalıyım dediği bir süreçte bazı kararlar almış olabilir. Bu karar arkaya dönüp gitmek de olabilir ya da karşısındaki kişiye karşı davranışları, hareketleri öyle bir değişmiştir ki karşı taraf bu ilişkiyi sürdüremeyecek hale gelmiş olabilir. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde Kılıç sekizlisi Güneş ve Yalan kartı geldi. Kılıç sekizlisi elim kolum bağlıdır. Hareket edemem, eyleme geçemem. Bak sen benden bunu istiyorsun ama benim bunu yapacak gücüm yok. İşte maddi sıkıntım var, bilmem neyim var gibi durumlardır. Buraya bir kart alacağım. Yalan ne? Bunu soralım. Kılıç onlusu. Şöyle söyleyebilirim. Burada aklınızdaki kişi yani elim kolum bağlı derken ya bak ben çok yara aldım. İşte evlilikle ilgili korkularım var. İşte ben harekete geçemem. İşte ayağa kalkmalıyım, şunu düzeltmeliyim, bunu düzeltmeliyim dediği noktada aslında böyle olmadığını yani bir bakıma kılıç sekizlisinin teyidi diyebiliriz bu kartıda kılıç onlusunda. Yani benim yapabilecek bir şeyim yok, ben harekete geçemem, benim bunu yapabilecek gücüm yok. İşte psikolojik olarak ya da maddi olarak vesaire vesaire derken bunu aslında harekete geçmemek adına kullandığı ortaya çıkacak diyebilirim. Böyle bir sürecin içerisinden geçilecek. Şimdi bu durumun sizin hayatınızda şu anda yansıması nasıl buna bakalım. Yargı. Açıkçası burada şu an enerjisinde siz daha farklı bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, iki büyük arkana geldi. Yargı uyanıştır aslında. Kendine dönmektir, kendine bakmaktır. Bu ilişki içerisinde şu an yaşadığınız şeyleri değerlendirdiğinizde ciddi sonuçlara varıyor olabilirsiniz. Biraz yalnız hissediyor olabilirsiniz şu an kendinizde. Belki aklınızdaki kişinin yanında, belki de yanında olmak istiyorsunuzdur. Güzel şeyler paylaşmak istiyorsunuzdur. Negatif durumlarla ya da zorlayıcı enerjilerle uğraşmak yerine daha güzel, pozitif enerjilerin olduğu bir durumda olmak istiyorsunuz. Ancak şu an enerjisinde birazcık böyle yalnızlığın olduğu, kendinizi yalnız hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Ama bu yalnızlık sizde birçok şeyin farkına varmanıza sebep olmuş diyebiliriz. Yani kendi içinizdeki o ışığın farkına vardığınız, ilişkilerde sizi mutsuz eden, o özgür olmanıza engel olan, buradaki özgürlük, yani bizim işte kimseye bağımlı olmamak gibi bir özgürlükten bahsetmiyorum. Bazı inançlarınızın sizi nasıl olumsuz etkilediğinin farkına vardığınız bir süreç diyebiliriz. Aslında yeniden doğmaktır. Gerçek aşkı bulmak, problemlerden kurtulmak, kişinin karanlık yönlerinin farkına varıp burayı şifalandırmaktır aslında. Ve siz münzevi kartıyla beraber de yalnızlıkla bunu da çok daha net anlıyorsunuz.
Bazılarınızda yalnızlık korkusu da tetikleniyor ve burayı görmeniz daha da o duygunun artmasıyla o duyguyu fark etmeniz daha kolaylaşmış olabilir. Ne kadar zorlayıcı olsa da. Ciddi bir ikilemdesiniz. Kuşkularınız var. Ne yapacağınızı, nasıl karar vereceğinizi bilmiyorsunuz. Çok fazla konuşma olabilir beyninizde. Yani çok fazla bu kargalar, şimdi bilinçaltınızdan çok fazla size saldırı oluyor olabilir. Ne yapacağınızı şaşırdığınız bir süreç ortaya çıkarıyor olabilirler. Ama bu uyanışınız için gerekli diyebilirim. Asası, değnek ası geldi. Değnekler tutkulardan bahseder ve değnek ası samimi ilişki kurma isteklerinden bahseder. Buradaki uyanışla beraber aslında kendinizle samimi bir ilişki içerisine girmeye başladığınız bir süreç olacak. Burası çok kıymetli geldi, çok güzel geldi. Umarım güzel sonuçlarla şifalanmaya kendinizi açarsınız. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjileri sizi böyle etkiliyordu şu an. Şimdi şu an enerjisinde, bugünün enerjisinde siz neler yaşayabilirsiniz dediğinizde sonbaharın ruhu olarak geliyorsunuz. Hüzün sana eşlik ediyor. Dağlarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Güz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Evet, biraz melankolik bir enerjide olabilirsiniz. Yalnızlıkla ilgili kendinizi çok yalnız hissediyor olabilirsiniz. Biraz önce gelen kartta da bu vardı zaten. Ve bugünün enerjisinde de biraz kendinizi güvensiz, ne yapacağını çok bilemeyen. Yani şu iki kart aslında aynı şeyi ifade eder bize. Şöyle göstereyim, parlıyor ama şöyle umarım. Aslında ciddi şekilde pişmanlık, güvensizlik, yalnızlık, korku. Ama korku bir korku. Yani önünü görememekten kaynaklı olan bir korku diyebilirim. Sanki hayatınızda hep başkalarının hayatını izlemek, güzel hayatlarını izlemek zorundaymışsınız gibi hissediyor olabilirsiniz. Üzerinizde bir baskı hissediyor olabilirsiniz. Burada biraz de hissettim, kötü hissettim şu kartın. Yani normalde izlemektir, gözlemlemektir. Başka birinin size bakması ya da sizin bazı olayları izlemenizden bahseder ama bu bakış, bu kartlarla beraber biraz negatifliği devam ettiren bir yapınız olabilir. Biraz gibi hissettirdi. Sanki atalardan gelen bazı şeyler olabilir. Bazı duyguları, bazı atalarınızın yaşadığı durumları kendi üstünüze almış olabilirsiniz. Böyle bir durum da hissettirdi. Bu tabii ki hepiniz için uyumlu olmayacaktır ama bazıları için özellikle bunu düşünen arkadaşlar varsa yani söylediğimde zaten kalplerinde hissedecektir bu bana geldi diye. Buraya dikkat etmenizde, şifalandırmanızda fayda var diyebilirim. Negatiflikten çıkmanız gerekiyor. Biraz ağır bir enerji var bugün üzerinizde. Kendinizi yalnız hissettiğiniz, güvensiz hissettiğinizde lütfen birçok çalışma var. Onları yapın. Kendinize iyi gelen şeyler yapın. Yürüyüşe çıkın. İşte arkadaşlarınızla görüşün. Ya da meditatif çalışmalara zaman ayırın. Konuşamadım. Yani kendi enerjinizi toparlayacak şeyler yapmanızda fayda olabilir. Kendinizi güçsüz ve korumasız hissediyor olabilirsiniz ama sistem diyor ki görmen gerekiyor. Artık gücün sende olduğunu, gerçeklerle yüzleşmen gerektiğini ve kabul etmen gerektiğinin farkına varmalısın. Belirsizlik içerisinde uzun süredir gidip geliyor olabilirsiniz. Belki bu ilişki içerisinde mutlu değilsiniz ama o belirsizlik sizi öyle bir kapsıyordur ki harekete geçmenize, ne bitirmenize ne harekete geçmenize engel oluyor olabilir. Sizde böyle bir tutuk bir enerji oluşturuyor olabilir. Buradaki durumu şifalandırmanız gerekiyor. Bazı şeyleri bildiğiniz halde bilmezden geliyor olabilirsiniz. Bu enerji çok fazla geldi çünkü. Buna dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün en çok neye dikkat etmelisiniz? Buna bakalım. Aklınızdaki kişiden ziyade sizin daha çok enerjiniz biraz böyle geldi. Lütfen bugün böyle güzel enerjiler elde edeceğiniz komedi filmi açabilirsiniz. Romantik filmler açabilirsiniz. Güzel enerjilerin aktif olmasını sağlayın. Biz neysek, biz hangi enerjideysek o enerjileri hayatımıza çekeriz. O yüzden lütfen pozitif enerjilerde olalım ki böyle enerjileri çekelim. Şimdi bazen bunu söylediğimde arkadaşlar diyor olabilir. Söylemesi kolay. Evet, söylemesi çok kolay. Ama yapması da kolay. Neden? Çünkü mesela baktığımızda birçok çalışma var. Bilimsel olarak da baktığımızda. Şimdi bir kişinin mutsuzken aynanın karşısına geçip gülümsediğinde bilinçaltı vücut şunu oluşturuyor.
gülüyor, mutlu. O zaman benim mutluluk hormonu salgılamam gerekiyor ve vücut hemen mutluluk hormonu salgılamaya başlıyor. O yüzden siz aslında işte olumlamalar, evet olumlamalar bilinçaltındaki kodlamayı değiştirmek için evet çok zamana ihtiyaç var olumlama yaparak. Ama en azından o anki enerjinizi çok çabuk değiştirip dönüştürebilirsiniz. Bir gülümsemek, kendinize güzel kelimeler kullanmak, güzel cümlelerde bulunmak, kendinizi onur etmek ya da hoşunuza giden bir şey, mesela kahve içmeyi mi seviyorsunuz? Yapın bir kahve kendinize. Geçin böyle çok keyif alacağınız bir yere bir 5 dakika kendinize ayırın. Ya da öfke hissediyorsunuz, kızgınlık hissediyorsunuz diyelim. Durun, sakinleşin. Deyin ki kendi kendinize, tamam bu duygu bende var, kabul ediyorum ama bana hizmet etmiyor, onu sevgiyle geri gönderiyorum. Ho'oponopono o kadar basit ki sürekli bunu söylüyorum ama lütfen o kadar basit bir teknik ve o kadar mükemmel bir teknik ki kötü hissettiğinizde kendinize neden dolayı olduğunu biliyorsanız bunun şifalanması için niyet ederek, bilmiyorsanız da Rabbim bilmiyorum ama neden bunu hissediyorum vesaire neyse artık durum. Yani içinizden nasıl geliyorsa özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Bunu söylediğinizde o kadar büyük bir ferahlık gelecek ki içimize. Bunları yaparak en azından enerjinizi değiştirip anda kalabilir ve kendinize daha güzel enerjileri çekebilirsiniz. Negatif de olursanız da o negatif enerjileri çekeceksiniz. Unutmayın. Çok konuştum. Hemen bitiriyorum. 1, 2 ve 3 olarak kart seçim. Bugünün peri mesajı saflık kartı geldi. Daima kalbinizin saflığına güvenin. Kalbinizin içine bakın ve onun içinde sorunuzun cevabını bulacaksınız dedi. Çok da güzel bir kart. Biri seçen arkadaşlarım, savaş arabası ve şifacı. Çok net. Artık hayatın direksiyonuna geçmen gerektiği ve bilinçaltındaki o aydınlık ve karanlık tarafların farkına varıp burada iyileşmesi gereken tarafı iyileştirmek için adımlar atman gerektiğini söylüyor. Bugün lütfen yaşadığınız olaylarda biraz zorlayıcı da olabilir, hissedebilirsiniz ama görmem gereken ne? Burada şifalandırmam gereken ne? Odaklı olursanız çok büyük faydasını göreceksiniz ama negatifte kalırsanız eğer şifalanmak yerine o negatifliği büyütmeye devam edersiniz. İkiyi seçin arkadaşlarım. Dağ kartı, hazine ve asa dörtlüsü. Asa dörtlüsünde ilişkinin bir üst seviyeye çıkması ile ilgili durumlar vardır. İşte kutlamalar vardır, güzel enerjiler, yeni dostluklar vardır. Hayatınızda bu alana geçebilmek adına birçok zorluk olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bilinçaltınızda işte bak ben evlenemiyorum, işte benim ilişkilerim devam etmiyor, işte doğru kişiyi seçemiyorum gibi bir sürü şey olabilir. Bunların farkına varıp, bu inançların farkına varıp kendi içinizdeki hazinenin ne kadar değerli olduğunuzu, belki değerli olduğunuzu düşünmüyorsunuz. O yüzden gerçek ilişkilerin içerisinde ya da istediğiniz o değeri göremiyorsunuz. Bunların farkına varmanız gereken bir gün olacak. Bugün dikkat edin, daha çok böyle değersizliği hissettirecek kişiler ya da olaylar hayatınıza gelebilir. Burada size bu tarz bir duyguyu hissettirdiklerinde hemen hayır, ben çok değerliyim, her şeyin en iyisine layığım bilincinde olmalısınız, öyle söyleyeyim. Üçü seçin arkadaşlarım. Aziz ve labirent. Bugün birazcık kendinizi karmaşık hissedecek olabilirsiniz. Ne yapacağınızı çok bilemeyen bir enerjide olabilirsiniz. Daha çok toplumsal bazı konularla, toplumun doğru gördüğü, bize dayattığı bazı kurallarla sınanacak olabilirsiniz. Kendi değer yargılarınızla ya da kendi zihninizde toplumun dayattığı inanışlarla birazcık böyle bir çatışacak olabilirsiniz. Burada unutmayın, toplumun bize dayattıklarıyla yaşarsak kendi kararlarımızı almayan ve mutsuz olan bir hayata doğru gideriz. Burada şundan bahsetmiyorum. Evet, ahlaki kuralları olur, işte bilmem ne kuralları olur. Ama öncelik her zaman kalbinizin kuralları olmalıdır. Merhametle ve sevgiyle bakarsanız zaten her olaya, orada sizin yanlış yapma ihtimaliniz yoktur. Çok net bunu söyleyebilirim. Bir insan kalbine ve merhametine soruyorsa bir şeyleri, o süzgeçlerden geçiriyorsa aldığı kararları, orada hata yapmaya da yanlış yapma durumu yoktur. Buna emin olun. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.